İyisi de gelir araya, kötüsü de gelir. Herkesi o karşılayacaktır. İyisini ayırt edeyim, kötüsünü koy vereyim olmaz. Hepsi gelir. Şimdi insanın kalbine de iyi şeyle gelir. İyi ve kötüyü sen ayırt edecek yerde değilsen efendim, ne yapsan mesuliyet taşımazsın. Çünkü benim tabirle akıl eksikliği var veyahut akli dengesizlik geliyor. Dengesi yoktur. Binaenaleyh dengesi olmadığından o kimse mahkemede de mesul düşmez. Mahkeme-i Kübra'da da, büyük mahkemede de aklı olmayan adam sorulacak değil. O yüzden insan kalbine geleni hemen arkasına düşecek değildir. Hemen mehenge vuracak, altının ayarını anlamak için mehenk vardı eskiden. Evet. Mehenk taşı derler, evet. Mehenk taşı. Evet. Gösterir o. Altının kaç ayar olduğunu gösterir. Sende de var aslında. Kalbine geleni tayin edebilmek için. İyi fikir mi, efkar mıdır? Kötü efkar mıdır? Sana bildiren meleke vardır, kuvvet vardır kalbinde. Kullanmaya efendim paslanır, o kalbin dinleyici kuvveti eksilir ve o kimse bir mesuliyet taşımaz artık. Aklını kullanmadığı için akılsız sınıfına girer. Akılsız sınıfı mükellef olmayan insanlar. Mükellefiyet yok bunlar. Her hareket bir ölçüdedir İslam'da. O ölçünün dışına çıkamaz insan. Kısaca ya halal ölçülerinin içindedir veya haram ölçülerinin içerisindedir. Herhangi bir fiilimiz, işimiz. Onun için kalbine geldiği bir şey hemen mihenge vuracaksın. Hak mı batıl mı? İyi mi doğru mu? Uygun mu? Değil mi? Sana muhakkak ki akıl işaretini verir. Lakin nefsin der ki ya ne gereği var? Bir parça sen kendi havanda git. Her havanın peşinde düşersen sen gideceğin yere gidemezsin. Eskiden kendi geliyor. Şimdi Yavaş'ından çıkar İskenderiye'ye gidecek. Hava İskenderiye'den yukarıya doğru vuruyor. Ne yapalım? Gidelim Antalya'ya. Gidelim Cizli'de. Muhalif rüzgar geliyor çünkü. Senin gideceğin istikametten rüzgar geldiğinde seni yürütmez oraya. Karşılar. O vakit ne yapacaksın? O vakit geminin kaptanı olan kimse aklını kullanacaktır. Rüzgar önden geldiği halde volta ile böyle bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı denize arşınlar o. Ama gemi her çıkışında ve her dönüşünde bir ayak mesafe
kesiyor. Yararıyor. İlerleme var ya. Tüm muhalefete rağmen ilerleme vardır. Demek ki insan azlıktan dolayı meyus olmayacaktır. İstikametinin doğru olup olmadığını araştırsın. İstikameti doğru olduktan sonra Allah yardım edecek. Bu halif rüzgarlar çok esiyor, şiddetli essin. Sen elini böyle poltayla götürdüğünde gelen rüzgarın şiddeti artık sonra geminin hareketi de artar. Ve yelkenleri tutar. Onun için herkes kalbine geleni bilmesi lazımdır. Kalbine geleni aklıyla ölçecektir. Benim hatırıma geldi. Bakayım buradan gideyim. Dildirga'ya. Hocam. O Dildirga'da işin ne adam? Benim hatırıma geldi. Benim hatırıma geldi. Bakayım gideyim. Onun gibi bir sürü saçma sapan malayanı insanın kalbine gelir. Evhamlanır da insan. Evham belası hepsinden çok. Bana müracaat eden belki 100 kişiden 99'unda evham. Bir şey yok. Binaenaleyh %99'u insanların evhamlanıyor. Hele bu zamanda. Bir kişi geldi, yahu genç adam der bana, yahu korkarım öleceğim. Yahu filan kimse hakkında korkarım ölecek. Buna ölmeyecek yok. Ölmeyecek yok ama senin önüne defter mi geldi, kitap mı geldi? Yani öyle çünkü mesler iyi bakar. İyi baktığı için bölüyorlar. İyi bakmasa, yem vermese, yemlemese ölmez. Yemleme nasıl olur? Hadi Cemal değil. Yalnız başına oturdu mu yemle. Ufacıcıkken oturduğunda kalkıncaya kadar koskoca alamet olur. Şaşırıp ya. Biz nasıl başladık işe? Ne oldu bu? Ejderha oldu. Sen yemledin ya. Yalnız oturma. Evhamlı adam yalnız oturmayacak. En büyük bela evhamlıya yalnız oturmasıdır. Evhama guruntu derler. Kurar. Ama aslı yok, faslı yok. Bu yolu diyor. 40 defa gidip geliyor. Ne halt edeyim dedim. 40 defa gidip geleyim diye bana da geldi diyor kalbime. Bu yolu 40 defa gidip geleceğim. Ve kim söyledi sana? İçime öyle geldi. Peki gitmesen ölürüm. Sabaha kadar görür de sen yapacağız diye ölürsün diye korkutsa seni. Ne yapalım diyor, berekat gelmedi, 40 defa geldi de vazifeyi tamamladım şimdi diyor ama düşüyorum aşağıya. Geçer bir çay içledim, gözün açılsın. Allah muhafaza buyurdular. Vurar, çeşit şey. Bunu yapmasan diyor, böyle olur. Bunu almasan böyle olur. Buraya gitmesen böyle olur. Bu hareketi bu kadar da defa yapmasan fena olursun. Mesnedi yok, müsnedi yok. Bunu doğru. Ve milletin çoğu ondan bunalıma giriyor. Bunalıma girdi mi hekim bir şey yapamaz. Hele bu şimdi uydurukçu hekimler bir şeyden anlamaz ancak sana bir uyuşturucu verir. İkinci defa gitsin ve tutmadı doktor beni.
Peki, neydi sana verdiğim? Onun günü geçti ya, bunu içtin mi sen? Ne içtin? İçtik. Günü geçti, diye şey de var. Güneşler çok var. Bu rengi bunlar. Adam ne bilsin? Sen de ya şimdi bu kuruntu o ilacı istiyor. İlaç aslında uyuşturur. Tedavi edemez. Çünkü bu ruhani bir hadisedir. Ruhani oldu mu hekim işi değildir. Lakin insanlar şimdi maddeye tapar olduklarından manevi tedaviyi kabul etmiyorlar. Maddi tedavi görmek isterler. Hekime giderler, ne yapayım ben? Ne yiyeyim, ne içeyim, ne eyleyeyim? Ne eyleyeyim de cevap vermez onlar. Ne yesin, şunu ya, bunu ya, bu hapı da yut. Zaten o hapı yuta hapı yut. Gene daha hap yutulacak. Bırak haplardan zaten hapı yut adam. Başka türlüsü şey efendim, nasıl? O başka hap, bu başka hap. Bundan da yutsun bakalım. İkinci defa hapı. Tedavi değildir bu. Psikiyatri derler. Psikiyatri derler. Bana kaç tanesi geliyor ve söylüyor, biz de bunalıma girmeye başladık diyor. Ben diyorum ki 7 seneden fazla yapmayacaksın. 7 seneden sonra bu psikiyatri yapan adama kendinin üzerine atlar hastalık. O da başka psikiyatriye ihtiyaç duyar o zaman. Yani o da deli olur, başka deli hekim var. 7 seneyi geçirtme diyor. Ondan sonra günde 3 hastadan başka kabul etmeyin, tamah etme. Çok adam gelsin de çok kazanayım diye yok. Senin zararınadır. Çünkü atlar üzerine 3 kişiden fazla başladı mı dinlemeye zaten kendisinin muafiyeti yok. Kendisinin muafiyeti yok. Binaenaleyh gelen hastanın ağırlığı olduğu gibi kendi üstüne de bir şey. Ama Şeyh Efendi bize bir şey ver, bize bir şey tarif et, biz de bunu anlıyoruz. Bir defa bunalmaya gireceksiniz. Girmeden önce siz o ruh alemi üzerine, o haliyat üzerine bir şile çıkarınız ki size kuvvet aşlansın. Ruhaniyeti olan bir kimse kaç tane dinlerse ona tesir etmez. Peki ruhaniyeti disiplin altına alınmamış bir kimse psikiyatrinin en başı olsa öyle acayip kıssalar getirir bu insanlar. Öyle hiçbir şey, aklın donar. Aklın durur. Dinlediği anında tesir altında kalmaman mümkün değil. Ve Şeyh Efendi Hazretleri sohbet yaparken böyle bir toplulukta söz söylemeye başlarken efendim Hazret sohbet yapar, konuşur. O meclisten kalktığı anında gidip o üzerindeki bütün elbiseleri dışarı atar, yıkanmaya verir. Kendisi de dökülür çıkarır. Ne için? Böyle yapışkan gibi elbisenin üzerine o karanlık, vücuttaki karanlık üzerine toplanmaya başlıyor, bunaltıyor kendisini. O elbiseyi çıkarttığında bir husleder,
derhal o hal üzerinden gider, ona tesir edemez. Kaybolur o. Ama bu Fırseçe Yasirlerin öyle şeyden haberi yok ki. Yani oturur dinler, dinlediği vakitte muafiyeti yok, üzerine bilir. Buna çok dikkat edilir mesele. Kalbine gelen iyi şeyin arkasına düş. Hatırına damdatsız fikirler gelir. Sakın o fikirlerin, o efkarın arkasına düşeyinden. Sonunu bulamaz. Kimse bulmamış. Özür belki o sene kapılanları odun atarsın, lastik atarsın, ip atarsın, dayık endirirsin, deryaya düşmüş olanları toplamadır. Yani kurtarabilmek için. Sende onları kurtaracak efkar olmasa baş edemezsin. O geçer gider. Asıl-ı kelam müşkil olan bir günlerdeyiz biz ama kendimizi korumamız vaciptir. Gözeteceksin. Bilmeden çünkü senin üzerin dolar. Senin üzerin doldu mu onu temizlemesi güç olur. Kirletmesi kolay, kirin temizlenmesi gayet zor. Her gece o şeytan dolabından çamaşır ileri gösterir ki efendim kazara bir kimsenin üzeri kirlense hemen onu izale edecek diye reklam yapar. Toz, bu toz, bu toz, bu toz diyerekten. Bizim maksadımız şerden hatırımıza geleni silmektir. Bazen de yabanı bırakırsan aşıları geriye bitirir, bastırır. İlk yabanılardan başla. Temizle. Onlardan tarlayı kurtar. Ondan sonra suyu ver ağaçlara. Ağaçlar evren olur, yükselir. Bu mühim olan bir haberdir. Onun için buna dikkat etmemiz lazımdır. Efkar, ne gibi efkar aklına geliyor? Allah ve Resulü razı mıdır? Değil midir? Ölç, razıysa yap, razı değilse yapma. Nasıl defedeceğim? Bunun defolunması hemen kalkacaksın. Elini yüzünü yıkayıp bir abdest alacaksın. 2 rekat kılacaksın. Tekrar bir daha geldi. Abdestin olduğu halde kalkacaksın. Bir daha abdest alacaksın. 2 rekat namaz kılıp oturacaksın. Tekrar geldi. 7'ye kadar varan az olur. Şeytan o zaman diyecek ki biz buna kaybettirelim diye uğraşıyoruz. Halbuki bu kendi kendini donatıyor. Bunlar donanıyor kendileri. Çeşit türlü kuvvetle. Evet, o onların hakkı. Lakin senin efendim, onlar batıl üzerine hareket ettiklerinde batılı karşılayacak bir hizmete girmen lazımdır seninle. Onlardan uzak duracaksın. Hakkı ve hakka götüren yolu gözettiğin takdirde sana şeytandan bir havatır, gurultu gelemez,
belki senin etrafın nurla çevrilidir, şeytan oraya yaklaşır. Gafil oldun mu hemen erişene biner. Gafil olma. İnsanları gaflete de düşürecek söz söyleme. Kendin de aldanma. Aldatan bizden değil dedi Peygamber Aleyhisselam. Çünkü her günahın bir günahların insanların üzerinde bırakacağı zulmet vardır. O zulmet kalbinde artık sonra kalp gözleri insanı körleşir. Kalp gözleri körlenen kimse Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini düşünemez ve kendi nefsinin eğlencesini, hoşluğunu devam ettirmek için gayret eder. O kimse nefsinin kölesi olur. Ondan sakın. Cenab-ı Allah iyisini bilir. Bize yapmış olduğu bu Peygamberi hürmetine enen rahmet ve inayet ve bu mecliste konuşulan sözler ümid ederiz ki yerini bulsun ve evhamdan kurtulmaya vesile olsun. Herkeste evham var. Az veya çok. Yani bazısını gark eder. Boydan boyla. Allah 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 Yegâne sultan, tek sultan Allah'tır. Amin. Celle Celaluhu. Biz onlarız. Dün yoğduk, yarın gene bu hayattan bizi alacaklar ve dünyanın yokluğunda kaybedecekler. Mutlak sultana tabi ol, rahat olursun, dünya ve ahiretin mamur olsun. Hürmetil Ali, hürmetil Fatiha.